Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü temrinimizin adı 3 fazlı asenkron motorun paket şalter ile devir yönünün değiştirilmesi. Bugünkü uygulamamızda paket şalterle asenkron motorun devir yönünü değiştireceğiz. Yani bu paket şalterin çeşidinin adı enversör paket şalter diye geçer. Eğer 3 fazlı asenkron motorun devir yönünü değiştirmesinin kumanda panolarıyla değil de insan eliyle değiştirmek istenilen bir yer varsa orada paket şalter kullanmak hem fiyat olarak çok ucuza mal olur hem de karışıklığa neden olmaz. O yüzden enversör paket şalterlerle asenkron motorların devir yönü değiştirilebiliyor. Evet, buyurun temrinimizi inceleyelim. Asenkron motorun devir yönünü değiştirmek için normal gelen 3 fazdan herhangi 2 tanesinin yerini değiştirdiğimiz zaman asenkron motorun devir yönü değişiyor. Bizim yapacağımız işlemde bu fazların yerini değiştirecek olan malzeme bizim paket şalterimiz. Yani paket şalterimize sola çevirince L1, L2, L3 gidecek. Sağa çevirince L2, L1, L3 gidecek. Yani 3 fazdan 2 tanesi yer değiştirmiş olacak. Şimdi paket şalterimizi tanıştıralım. Buyurun. Paket şalterimiz bu. Sola çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz 1. Şu an çalışmıyor. Şu an motorumuz sağa dönecek. Yani 1, 0, 1. 0, 1, 2 de olabilir. 1, 0, 1 de olabilir. Paket şalterimizin gövdesini göstereyim size. Paket şalterimizin şurada görüyorsunuz L1, L2 ve L3 yazıyor. Yani buraya L1, buraya L2, buraya da L3 fazlarını bağlayacağız. Şuradan da göstereyim. Şurada da U, yani şuraya U bağlayacağız. Şuraya V bağlayacağız. Şuraya da W bağlayacağız. Yani W gördüğünüz gibi tek. Yani L3 direkt W'dan çıkacak. Şu şekilde göstereyim. L3 fazı W'dan direkt çıkacak. L1 ile L2 birinci 1-0-1'in solunda L1 direkt gidecek L2 ile öteki bir de L1 sağa L2 sola doğru gidecek. Şimdi uygulamamızı yapalım. Evet, önce kanallarımızı ortaya açmayalım çünkü bu yolu çok kullanmayacağım. En alt kanalı açalım. Sağdaki kanalımızı açalım. Orta kanal. Üst kanal. En alt kanalımızı da açalım. Burayı da açabiliriz. Evet ve bağlantılarımıza gelelim. Bizim 3 faz için kullanacağımız renklerimiz her zaman biliyorsunuz kahverengi, siyah, kırmızı. Bunları ayrı ayrı kullanacağız. Yani sektörde renklere çok fazla uyulmayabilir ama biz uygulamalarımızda uyuyoruz. Herhangi bir karışıklığa sebep vermiyor. Şimdi şuraya bakalım. Sigortalarımız zaten bizim bağlı. Yani direkt L1 barasından enerjimizi alacağız. Doğru paket şalterin L1 ucuna. L2 ucuna. L3 fazı L3 ucuna. Evet, şimdi bağlayalım. Evet, her uygulamada muhakkak kabloyu kontrol ediyoruz. Kanala yerleştirdik. Kapağa geçiş yaptım. Görüyorsunuz. Ve kablo bazen uzun gelebilir. Önemli değil. Kanalın içinde kalabilir. Evet, L1 fazımızı L1 ucuna bağladık. Şimdi sırada L2. Biz L2 olarak siyah rengi tercih ediyoruz. Evet, L2 fazımızda alacağımız bara burası.
Evet, sıkıştırdık. Kanala yerleştirdik. Kanaldan ilerliyoruz ve diğer kanala geçiş yapıyoruz şu an. Evet, kablo biraz uzun geldi. Hemen kanalın içinde bırakabiliriz. Şimdi bizim L1 hem buraya hem de buraya bağlayabiliriz. L2'yi de L2 fazında buraya bir de aşağıya da bağlayabiliriz. Bizim burada L2'yi bağlayacak yer yok. O yüzden aşağıya bağlıyorum. Evet. Şuradan da şemadan da göstereyim. Şuradan gösterelim. L1 hemen yandaki boşlukta bir çizgi var. Görüyorsunuz. L2'nin de var. Yani buraya bağlayabilirsiniz. L2 için de buraya bağlayabilirsiniz. Evet, L2'mizi de bağladık. Sırada L3 fazımız. L3 baramızı zaten direkt 3. baradan alacağız. Aşağıya direkt indireceğiz. Kanaldan geldik. Bu kablomuz da epey uzun. Önemli değil. Evet, L3 fazımızda biraz daha gevşesin istiyor. Evet, L3 fazımızda L3 girişine bağladım. Evet, giriş bağlantılarını yaptım. Paket şalteri. Şimdi çıkış bağlantıları. Şimdi açma kapama paket şalterde 3 giriş 3 çıkış yapmıştık. Enversörde de aynı şekilde 3 giriş 3 çıkış yapıyoruz. Zaten paket şalter o çıkış fazlarını kendi içinde düzenliyor. O yüzden 3 çıkış 6 çıkış yapmamıza gerek yok. Evet, şimdi çıkış kablolarımızı bağlayalım. Bizim temrinlerimizde şurayı da size anlatayım. Bizim temrinlerimizde paket şalterden direkt motora gidiyor normalde. Ama sektörde en çok kullanılan bir şalter var. Motor koruma şalteri. Yani şöyle göstereyim. Aşırı akım koruma rölesinden ziyade en çok motor koruma şalteri tercih ediliyor. Çünkü motor koruma şalteri her motorun önüne bağlanabiliyor. Bunu bir önceki videolarda anlatmıştım. Eğer motor koruma şalteri çalıştığı zaman buradaki güç devresindeki fazlar diğer uca geçmiyor. O yüzden tercih edilir. Ama aşırı akım koruma rölesinde buradaki enerji bu tarafa geçebilir. Buradaki kontaklar açılmıyor. Buradaki kontaklar hep kapalı. Ama buradaki kontaklar açılabiliyor. O yüzden her motora muhakkak motor koruma şalteri bağlanır. Aşırı akım kumanda devresinden kontrol ediyor. Burası direkt güç devresinden kontrol edebilir. O yüzden bugün motor koruma şalteri temrinlerde olmamasına rağmen bizler bu devrede anlatacağız. Ki sizler de bilin, sektöre çıktığınızda neyle karşılaşabileceğinizi görün diye bağlantılarımızı yapacağız. Şimdi U ucumuzun bağlantısı yapıyorum. U görüyorsunuz iki yere de bağlanabilir. Yani buraya da bağlanabilir. Buraya da bağlanabilir. Zaten ikisi birbirine görüyorsunuz. Kısa devre. Biz bağlantı kolaylığı açısından şu ortaya bağlantı yapacağız. Biraz gevşeteyim. Evet, kablomuz çıkmıyor. Gayet güzel, sağlam oldu. Kanala giriş yaptım. Kanaldan ilerliyorum. Doğru motor koruma şalterinin
giriş ucuna. Kablo biraz uzun olsun. Kanalın içinde kalabilir. Normalde sektörde bu uzunluğa kesinlikle müsaade edilmez. Çünkü kanalların içi şişebilir bu kadar uzunluğa. Biz uygulamalarımızda uzun kabloları kesmeyelim sürekli diye. Biraz kablolar uzun kalabiliyor. Yoksa uzun kablo kalmaz hiç. Bütün kabloları kesersek. Evet. Paket şalterden gelen L1 fazını motor koruma şalterinin L1'ine bağladım. Sırada L2 fazı var. Yani siyah kablomuz. Siyah kablomuzda şuradan göstereyim. L2 yani V. V ucu görüyorsunuz altta. Şu. İkisinden bir tanesine ben bağlayabilirim. Zaten ikisi birbirine kısa devre. Buna da bağlayabilirim. Buna da bağlayabilirim. Şöyle alttan gösterelim. İki tane vida var görüyorsunuz. Şimdi gevşeteceğim birini. Ve birine bağlantı yapacağım. Şu veya şu. Evet, bağlantıyı yapalım. Evet, sağlam oldu. Kanala giriş yaptık. Kanaldan kabloyu ilerletiyoruz. Evet. Panoya geçiş yaptık. Evet, bu da biraz uzun kaldı. L2 ucunu gevşettim. Ve evet, sıktım. Gayet sağlam oldu. Kanala yerleştirdim onu da. Sırada L3 fazı var. Yani W çıkışından alacağız. W çıkışımızda şu vidaydı. Şu uç. Zaten şurada gözüküyor. Şurada gözüküyor zaten. Evet, çıkışımızı alalım. Evet, bunu da kanala yerleştirdik. Evet, burada kablo spiralinden ziyade bir tane kanal yerleştirmiştik. Bu da gayet temiz ve güzel duruyor. Şu kanalda. Bu şekilde metotlar da yapılabilir. Evet. D3'ümüzü de getirdik. Girişi yaptık. Sıktık. Bakıyoruz. Evet, sağlam olmuş. Tamam. Herhangi bir kablo gelmiyor. Şimdi bizim paket şalterden motor koruma şalterine geleceğiz. Burada ikisinin ismi de fark ettiyseniz şalter diye bitiyor. Bunun şalter diye bitmesinin sebebi şu. Şalter gibi açılıp kapanabiliyor bu. İki tane çok güzel özelliği var. Birincisi koruma yapıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu 4 amperlik koruma yapıyor. Şuraya aldım. Yani 4 amperin üzerine akım geçerse devreyi direkt, enerjiyi direkt şu şekilde kesecek. Enerjiyi kestiği zaman motoru korumuş olacak. Makineyi korumuş olacak. Ve büyük bir yükten kurtarmış olacak firmayı. Mesela 4 amperden şu an 2,5 ampere aldım. 2,5'un üzerinde akım geçerse ne yapacak? Bu şekilde şalterimiz atacak. Veya motorumuz bakıma girecek. Biz kendimiz de buradan motorun enerjisini kesebiliriz. O yüzden bu şekilde açılıp kapandığı için buna motor koruma şalteri deniliyor. Şimdi bazı kanallarımızı kapatabiliriz. Çünkü buradaki bağlantılar bitti. Evet, burayı kapattık. Gayet güzel ve hoş duruyor. Şimdi şu üst kısmı da kapatabiliriz. Burayı da kapatalım. Şu küçük kanalı da kapatalım. Evet. Şimdi sıra geldi motor koruma şalterinden motor klemenslerine bağlantı yapmak. Yani 3 tane kabloyu
motor koruma şalterinin çıkış ucundan tek tek bağlayacağım. Şimdi birinci faz rengimiz kahverengiydi kablomuz. Evet, bağlantımızı yaptık. İkinciyi de bağlayayım. Hazır eğilmişken. Evet, ikinciyi de bağladım. Şimdi üçüncüyü bağlıyorum. Üçüncü fazı. Yani motorun W ucuna gidecek bu üçüncü kablomuz. Evet, 3 kablomuzu da bağladım. Kanala yerleştirdim. Evet. Evet, şimdi çıkış kablolarımızı bağladık. Artık motor klemensine tek tek bu kablolarımızı bağlayacağız. Şimdi bu klemenslerin içleri birazcık derin. O yüzden şu şekilde de yapabiliriz. Emin olmadığımız zamanlarda. Evet, biraz daha gevşetmemiz gerekiyormuş. Evet, şu an evet, birinciyi bağladık. Hemen yerine geri takalım. Evet, birinci fazımız tamam. Şimdi ikinci fazımızda sıra. Yani motorun V ucunda. Bunu da biraz gevşetelim. Evet, zaten epey içine giriyor. Evet, L2 fazını da V ucuna bağladık. Van'ın V'si. Motorun V ucu. Şimdi sırada L3 fazını motorun W ucuna bağlamaya geldi. Evet, kablomuz girdi. Klemensimizi sıkabiliriz. Tam sıkarken kablo çıktı. Evet arkadaşlar, 3 fazımızda L1, L2, L3'ü motorun U ve W uçlarına bağlantımızı yaptık. Şimdi diğer kanallarımızı da kapatalım. Ve enerjimizi verelim. Evet, enerjimizi de verelim. Şimdi motorun sağa veya sola döndüğünü görmemiz için bir tane bant yapıştırdık. Yani sağa döndüğünde bu şekilde dönecek, sola döndüğünde bu şekilde dönecek. Daha iyi anlamamız için bir tane bant yapıştırdık. Enerjimizi verdik. Panomuzu kapatalım. Görüyorsunuz 3 fazımız geldi. L1, L2, L3. Paket şalterimizi sola döndürdüğümüz zaman görüyorsunuz sağa döndü. Ve bu sefer sola döndü. Evet, paket şalterle ilgili herhalde bir sıkıntı var. Oraya bir... Evet arkadaşlar, az önce denedik. Yani motorda bir kararsızlık oldu. Paket şalterde bir daha baktık. Bir daha çevirelim. Evet, şu an görüyorsunuz sola döndü. Şu an sağa döndü. 3 fazlı asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi, yani paket şalterle devir yönünün değiştirilmesi uygulamasını yaptık. Uygulamalarımızı izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.